Selamlar. Bugün ne yapıyoruz? Giriş ve başlangıç seviyesinde bir Figma tasarımını alıyoruz. HTML, CSS ve JavaScript kullanarak koda döküyoruz. Herhangi bir framework vesaire yine bu videoda da kullanmayacağım ve bir önceki videodan bir seviye daha üstte bir proje olacak diyelim. Gelin şimdi proje neymiş bir bakalım. Ondan sonra doğrudan kodlamaya geçelim. Evet, bugünkü projemiz yine Frontend Mentor'dan Junior seviyesinde bir proje. Bir önceki projemiz hatırlıyorsanız Newbie seviyesindeydi. Bu bir üst seviye diyebiliriz. Ama yine de tabii ki basit bir proje. Newsletter Sign Up Form projemizin adı. Ne yapmanız gerektiğini zaten biliyorsunuz. Siteye kayıt olduktan sonra Start Challenge diyorsunuz. Ardından da Download Assets diyorsunuz. Bu dosyaları indirdikten sonra işte içinde projede kullanacağınız resimler vesaire çıkıyor. Onu da VS Code'un içine ekliyorsunuz. Projemize bir hızlıca bakalım. Masaüstü tasarımı bu şekildeymiş. Sağda bir resmimiz var, solda bir formumuz var. Ardından error state diyor. Hata yönetim bu şekilde. Geçersiz bir e-mail girildiği zaman şu şekilde bir kırmızıya dönme var yazıda ve input'un içinde. Burada success state var. Yani başarılı bir şekilde form submit edildikten sonra kullanıcıya bu mesaj gösteriliyor. Burası model ya da bazı UI kütüphanelerinde Dialog olarak da geçiyor. Bunu ayrı bir proje olarak yapacağım. Bu projede bunu yapmayacağım. Çünkü projede bu şekilde bir model ya da dialog kullanımı lazım olduğu zaman üzülerek görüyorum ki çoğu kişi gidip direkt bir UI kütüphanesine başvuruyor. Halbuki HTML'in kendi dialog elementiyle tamamen erişilebilir, baş ağrısız bir model yapmak çok kolay, çok mümkün. Sizlere bunu göstereceğim. Bunun için ayrı bir video çekeceğim. Yani siz de bundan sonra bir kere yazıp herhangi bir framework'te kullanırken bunu kullanabileceksiniz. Tabii ki zaten UI kütüphanesini indirmişsinizdir. Büyük bir projedir. O UI kütüphanesinin model komponentini kullanabilirsiniz tabii ki. Benim bahsettiğim böyle bir her şey için, en ufak şey için doğrudan bir kütüphane aramanıza gerek yok. Onu göstereceğim. Devam edelim. Burada mobil tasarımımız var. Tamam. Dikeye dönüyor yataydan. Bu sefer ama resim üste geliyor. Yazılar altta kalıyor. Ters bir orantı var. Tamamdır. Şimdi projemizin ne olduğuna baktık. Hadi gelin şimdi Figma tasarımında daha detaylı bir inceleme yapalım. Evet, Figma tasarımımıza geldik. Şimdi burada bir hızlıca bir bakalım. Az önce gördüğümüz şeylerden farklı hiçbir şey yok aslında baktığınız zaman. Yine mobil, model, ana layout, error. Tamam. Şimdi önce bir desktop'ta yapacağımız şeyi inceleyelim. Bakalım nasıl bir yapı var karşımızda. Evet, gördüğünüz gibi arka plan koyu mavi bir arka planımız var. Ardından da tam ortada hizalanmış bir formumuz var. Bu formumuz şöyle yapalım. Hemen şuradan bir kalem açayım. Şuradan şu kalemi ne renk yapalım? Orada rahat gözüksün diye. Sarı yapayım mı? Sarı olur sanki. Tamam, sarı yapalım şöyle. Parlak olsun. Şuradan da yüksekliğini 10 yapalım. Şimdi bakın burada ilk olarak ana layout'umuz şu. Tamam mı? Şunu şöyle ayrı olarak yazacağız ve kodlayacağız. Sonra bu layout şu içeride gördüğünüz, şurada bir renk değiştirelim. Şu rengi alalım. Şu içeride gördüğünüz kısmı şu bir. Evet, şu da bu sefer mor yapalım. Evet, bu da ikinci. Tamam mı? Bu bir, bu da iki. Bu dıştaki layout. Şimdi bu dıştaki layout sarıyla çizdiğim ana layoutumuz olacak. Bu layout kendi içinde şu beyaz background'dan ve şu bir yazdığım form kısmından ve iki yazdığım resim kısmını yan yana almaktan sorumlu olacak. Bunu Flexbox'la da yapabiliriz, Grid'le de yapabiliriz. Hangisini kullanacağıma daha karar vermedim. Burada bir numarada kendi içinde bakın buna şöyle yapalım. Bir numarada kendi içinde ayrı bir bölüme ayrılıyor. Bunu da ayrı bir blok olarak kullanırız. Burada herhangi bir Flexbox ya da grid'e gerek yok. Dümdüz aşağı doğru yazdığımız zaman zaten sorun olmayacaktır. Şu kısmı, şu stay update kısmını şöyle bir yeşil yapayım yine. Şurayı şöyle ayrıca ele alırız. Tamam mı? Şu formu da ayrıca HTML'de yazarız. Ona göre stillendiririz. Evet, şimdi gelelim kullanacağımız HTML elementlerini şöyle bir kafamızda hızlıca hesaplamaya çalışalım. Şimdi burada bir bloğumuz var demiştik. Form bloğumuz. Burada H1'imiz var. Tamam. Sonra bir paragraf geliyor. Sonrasında bir unordered list elementimiz olacak. Ardından da form açacağız. E-mail input olacak ve submit butonumuz var. Sağ tarafta da zaten büyük bir resmimiz var. Dekoratif bir resim ama tabii ki bunu da ana layout'un bir parçası olduğu için background image olarak değil, normal image etiketinde HTML'de kullanacağız. Ayrıca bu resim konusunda background image kullanılması gereken yerde HTML'de image elementi kullanıldığını ya da image elementi kullanılması gereken yerde background image kullanıldığını çok görüyorum. Ve bu ikisi yanlış kullanılıp karıştırıldığında hem semantik olarak yazdığınız kodu etkiliyor hem de layout olarak kodlayacağınız CSS'i inanılmaz zorlaştırıyor. O yüzden mutlaka öyle projeler de yapacağız. Yani
HTML'de ve CSS'de resim kullanımını takip ederseniz eğer benim bu tutorial'larımı çok ciddi anlamda çözmüş olacaksınız. Size onun garantisini verebilirim ve çok karıştırılan, göz ardı edilen bir konudur bu aslında. Şimdi gelin projemizi kuralım ve HTML'imizi yazmaya başlayalım. Evet, yine Warp terminalimi açtım. Şu anda en son kullandığımız proje klasör adı, evet, YouTube Records'ta önerdi zaten kendisi. YouTube Records'a girelim. Bir LSA yapalım. Ekstra bir isim vermemişiz. Bu sefer burada kullanmayalım. Burada yeni bir klasör oluşturalım. Ne diyelim? Take newsletter sign up form diyelim. Ardından onun içinde bize bir index.html oluştursun ve style.css oluştursun ve bu sefer JavaScript'te kullanacağız. Script.js oluştursun ve ardından da bana VS kodu açsın. Şöyle tarayıcımızı bir sola alalım. VS kodumuzu da sağa yaslayalım. Bu kadar alana gerek yok. Şöyle biraz dar tutabiliriz VS kodu. Evet, gayet güzel. Evet, şimdi az önce oluşturduğumuz dosyalar gördüğünüz gibi burada index script style. Buraya şimdi ekstradan bir assets klasörü oluşturalım ve Frontend Mentor sitesinden indirdiğiniz resimleri, images klasörünü doğrudan bu assets'in içine kopyalıyoruz. Tamam. Fonts dosyasını kopyalamayacağım çünkü geçen projede fonts'u font face olarak CSS'in içinden tanımlamıştık. Bu sefer CDN olarak Google Fonts kullanacağız. Onun da kullanımını göstermiş olayım hem sizlere. Bir de burada bakın Style Guide MD var, şeyde göreceksiniz siz de klasörün içinde. Onu da buraya kopyalayın. Şimdi Style Guide MD'yi aldık. Sarı, beyaz, gray vesaire renk tanımlamalarımız var. Bunları CSS'e geçtiğimiz zaman tanımlayacağız. Şimdi ama bununla zaman kaybetmiyoruz. Hemen geliyoruz. Index.html'imizi açıyoruz. Şuraya bir ünlem tab yapıyoruz. Hemen title kısmında şunu düzeltelim. Tamam. Hemen buraya link CSS olarak style CSS'imizi kendisi gördü zaten. Aynı zamanda JavaScript'e de bağlamamız gerekiyor. JavaScript'te iki şekilde bağlayabilirsiniz. Bu ya body'nin en sonuna, kapanış taginin hemen üstüne buraya script'i girersiniz. Ya da ben şöyle yapmayı tercih ediyorum. Yine CSS'in altına gelelim. Script diyelim. src'yi seçelim. Bakın burada script.js ama burada bunun tarayıcının anlayabilmesi için defer yazmanız gerekiyor. Bunu unutmayın bu şekilde kullanacaksanız. Buraya gelelim. Yine h1 tagi içinde hello World diyelim. Şimdi hemen Go Live diyelim. Evet, Hello World yazımız da yine geldi. Çok güzel. Şimdi kurulumumuzu tamamladık. Eksik bir şeyimiz olursa sonradan zaten ekleriz. Hadi gelin HTML'imizi ilk olarak yazalım. Şimdi Figma tasarımımıza dönelim. Ne demiştik burada? Büyük bir kapsayıcımız var değil mi? Ana bir kapsayıcımız var. Tamam, buraya main wrapper diyelim ve burayı bir div içinde biz sarmalayalım. Bu main wrapper aynı zamanda flex konteynerimiz olacak bizim. O yüzden şu sol kısmı ne diyelim? Newsletter form diyelim. Zaten projemizin adıyla da uyumlu olsun. Newsletter form kısmı newsletter'ın image kısmı diyelim. Tamam. Newsletter form, newsletter image deriz. Ardından da formun içinde başlayarak sırasıyla önce buraya bir section veririz. Ardından da şu kısım zaten bunu form elementiyle yazacağız. Bunun için başka bir alternatifimiz yok. Tamam. Hadi başlayalım yazmaya. Yine zaten dönüp dönüp bakarız buraya. Şimdi ilk olarak ne dedik? Main wrapper. Tamam mı? Ana kapsayıcımız, ana sarmalayıcımız ya da diyelim. Ardından burada bir section açalım. Section'da da diyelim ki newsletter form kısmı, tamam. Ve ardından buraya geldim. Sağ tarafta newsletter, burası da image kısmı. Hatta buraya image demeyelim, illustration diyelim. Çünkü resim miydi bu Figma'daki? Yok, bu illüstrasyon bu. Buna resim demeyelim. Illustration demek daha doğru olacak. Illustration dedik. Ardından şu anda bakın Figma'ya döneyim. Neyi tamamladık? Şu dış kapsayıcıyı ve şu içteki iki ana diğer kapsayıcıyı tanımlamış olduk. Tamam mı? Şimdi gelelim bu sefer. Şimdi bu tanımladığımız newsletter form dedik ya section'a. Bunun içini yazmaya. Buraya geldim. Hatta şöyle yapalım. Bunu section değil de div diyelim. Daha doğru olacak semantik olarak. Bunun içinde section oluşturalım. Bir section'ımız olacak. Burası da section diyoruz. Buraya form content diyelim. Çünkü şurasından bahsediyorum. Şuradan bakın. Form content dedik. Buraya da form deriz direkt. Buraya da gelelim. Form. Class verelim. Form. Güzel. Tamamdır. Şimdi geldim. Section'ımın içine girdim. Form content, yani şimdi şurayı yazmaya başlıyoruz. Burada neyimiz var? Bir gördüğünüz gibi H1 etiketimiz var. Sonra paragrafımız var. Paragrafı bir kopyalayayım. Gelelim şimdi VS kodumuza. H1'in içinde
stay updated yazıyordu. Aşağıya indim. Paragrafın içine de Product Manager Receiving Monthly vesaire vesaire. Bunu da yazdık. Sonra ardından da gördüğünüz gibi unordered listimiz var. VS kodumuza döndük. P'nin altına geldim. Şimdi buraya UL dedik. Class adı olarak list verelim. Ardından li geldi. Buna da class adı olarak list item diyelim. Çarpı 3 diyelim. Taba basalım. Şimdi ben buraları hızlı hızlı hemen şimdi doldurayım. Evet, listimizi doldurdum. Ardından form content'imiz bitti. Bir kontrol edeyim yine Figma'dan. Form content'imiz, evet. Form content'i bitirdik. Ardından da geldik şuradaki formu. Burada neyimiz var? Bir label açacağız. E-mail adres, input. Şunu kopyalayalım. Subscribe to monthly diyor. Hemen geldik. Formumuzun içine buraya bir label açtık. For dedik. E-mail. Oradan e-mail adres diyelim. Geldim. Altına da input e-mail dedik. Güzel. Name olarak name vermemize gerek yok şu an ama yine de şey olsun. ID'de e-mail verdik. Buradaki ID'yi, buradaki for'u verdiğimiz için burada ID'yi kullanmak zorundayız. Input'umuzun altına geldiğimizde de ardından bir button'ımız var. Button'ımızın da teksti şu şekilde. Bakalım, kontrol edelim. Her şey tamam. Güzel gözüküyor. Daha doğrusu güzel gözükmüyor da en az CSS'i çünkü eklemedik daha, ama şu ana kadar bütün her şeyi ekledik formla ilgili. Burada button'ı, bakın şu button kısmını formun içinde şöyle de verebilirsiniz. Input, bakın button var. Input type button. Görüyor musunuz? Bu sefer value'yu buraya vereceğiz. Bakın sayfa yenileyim, hatta görün. Hiçbir şey değişmiyor. Yani button da kullanabilirsiniz. Şöyle input da kullanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Genelde herkes, ben de dahil, button kullanır ama hani fazla bilgi göz çıkarmaz. Bunu da söylemiş olayım yeri gelmişken. Şimdi bu kısmı bitirdik. Formumuzu da ekledik. Şimdi geldik şu resmi eklemeye. Şimdi burada resim olarak icon listimiz var. Unordered listemizde kullanacağımız ikon. Burada success ikonumuz var. Bunu model'ı yaparken kullanacağız. Bu videoda değil. Bakın şimdi burada illustration desktop diyor. Görüyor musunuz? Masaüstü için, bir de mobile diyor. İki tane resmimiz var ki zaten bunu Figma tasarımında da görmüştük. Bakın burada masaüstü resmi, burada da mobil cihazlar için olan resmimiz var. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. Kullanmamız gereken buradaki HTML tagi picture arkadaşlar. Tamam mı? Picture'a geldik. Burada source dedik. Bize ne öneriyor? Tamam. Versin bize. Güzel. Buraya da geldik. img'imizi verelim. Burada. Bu img arkadaşlar, picture element'in en alta yazdığınız fallback'tir. Tamam mı? Yani bu her zaman olması gereken resmi söylüyoruz. Biz burada desktop kullanacağız. Buna yine anlamlı bir şey olmadığı için alt tagi olarak herhangi bir şey vermeyeceğim. Bir önceki videoda bahsetmiştim. Burayı alt tagini vermeyi unutmuyorsunuz. Ancak içini boş bırakabilirsiniz. Geldik. Burada şimdi şurayı silelim. Kendim yazsam daha hızlı yazacakmışım. Assets, Images. Burada da bakın mobile'i seçiyorum. Burada da max width ne zaman şey olsun? 640 diyelim şimdilik. Yani 40 RAM. 640 pikselin altında mobil resmi göstermeye başlasın. Şimdi burada neyimiz eksik? Width ve height'ımız eksik. Şunları da hemen Figma'mızdan bakalım. Ne kadarmış? 400'e 593. Bu genişlik ve yüksekliği de eklemeyi unutmayın. Çünkü layout shifting'i engelliyor. Tarayıcının performansını ciddi arttırıyor. Yani gidip de şimdi atıyorum bir resim indirdiniz. Resmin boyutları işte 1500'e 2500 mesela. Tarayıcı gidip onu değil de burada yazdığınız genişlik ve yüksekliğe göre renderlamaya çalışır. Performans için de çok önemlidir. Bunu da bir köşeye yazın. Şimdi bakalım herhangi bir eksimiz kaldı mı kontrol edelim. Resmimiz de burada. Figma tasarımımıza bakalım. HTML'de unuttuğumuz bir şey var mı yazdığımız? Yok. Tamamdır. Çok güzel. Şimdi HTML'i yazdık. Güzelce, dikkatli bir şekilde. Şimdi hemen ne yapıyoruz? CSS'e geçiyoruz. Şimdi size az önce bir tane styleguide.md yani markdown dosyası çıkacak demiştim klasörden. Onu da VS Code'un içine kopyalayın demiştim. Onu açıyoruz. Bakın burada projenin içinde kullanacağımız renkler, işte yazı fontları, font size, font weight'ler ve işte desktop'taki genişlik, mobildeki minimum genişlik vesaire bunları veriyor. Evet, şimdi stil.css'imize geldik. Buraya root seçicimizi açtık. Şimdi bu root'un içine buradaki değişkenleri tek tek yazacağım. Bu kısmı atlıyorum. Zaten siz videoyu durdurup eğer benimle birlikte kodluyorsanız aynısını yazabilirsiniz. Zaman kaybetmeyelim. Evet, şimdi burada renkleri buradaki gördüğünüz gibi red, blue 800, blue 700, gray, white olarak değişkenleri atadım. Kullanacağımız font size'lar 12, 16, 40, 12, 16, 40 ve 60, 56 piksel olarak bunları da buraya bu şekilde yazdım. 400 ve 700 font weight'imiz var. Bunları da böyle değişkenlere atadım. Burada da kullanacağımız size'ları şöyle Figma'da hızlıca bir göz gezdirdim. Onu da size göstereyim. Bakın mesela şu kartla şu şeyin arası 64 piksel. Şu ikisinin arası, şu formla şu resim arası 64 piksel. En dıştaki şu beyaz gördüğünüz boşluk 24 piksel. Şu stay updated'la yani H1 ve P arası 24. Şunlar arası 24. Şu ikili etiketin arası 10 piksel.
şeklinde buradan hızlıca bakarak değişkenleri oluşturdum. Dediğim gibi siz de burada isterseniz videoyu durdurup benim yazdığım şekilde yazıp benimle birlikte devam edebilirsiniz eğer aynı anda kodluyorsanız. Root'umuzu yazdık. Şimdi gelelim CSS Reset'e. Yine Camao'ya gidelim. CSS Reset diyelim. Josh Camao'dan geldik. CSS Reset. Şurayı kopyalayalım. Şuraya da Reset diyelim. Bir yorum satırı ve kopyalayalım. Yine bu isolation'ı silelim. Şunu silelim hızlıca. Açıklamaları, yorumları silelim. Şimdi CSS resetimizi de oluşturduk. Burada sadece bu image picture kısmına gelelim. Şunu bir width yapalım ve yüksekliği de otomatik verelim. Burada zaten display block olarak tanımlanıyor. Aslında picture elementini divin içine sarmadan direkt kullanabilirdik. Burada blok olarak tanımlandığı için. Ama işte alışkanlık. Ama önemli bir şey değil tabii ki. Hani atla deve değil. Geldik. Güzel. Şimdi gelelim font family'mizi tanımlamaya. Şu fontları bir düzeltelim. Fontumuz Roboto fontuydu. Gördüğünüz gibi. Şurada Style Guide'da yazıyordu sanırım. Evet, Roboto fontu. Şimdi burada width %100 verdiğimiz için bu resimler tabii ki bütün alanı kaplamaya çalışıyor. Bunu tekrar max width'e döndürelim ama proje içinde tekrar büyük ihtimalle width'e döndüreceğiz bu projenin yapısından dolayı. Şimdi bir önceki videoda hatırlıyorsanız font face olarak tanımlamıştık CSS ile birlikte. Şimdi burada CDN üzerinden bu sefer tanımlayalım. Google Fonts yazdım. En üst sırada Google Fonts geldi. Poppins, Montserrat, Roboto. Bakın zaten Roboto çok popüler bir font olduğu için şurada çıktı. Tıklıyorum. Tamam, güzel. Get font diyelim ve get embed code dedik. Buradan şu kısmı kopyalıyorum. Bakın zaten yazıyor. Head etiketi içinde kullanacağımızı belirtiyor. Buraya geldim. Ondan sonra burada CSS'in üstüne bunu yapıştırdım. Şimdi şu anda bakın burada henüz herhangi bir değişiklik olmadı. Çünkü bunu font family olarak tanımlamamız lazım. Gelelim buraya. Font family olarak ayrı bir değişken hadi oluşturalım. Font family. Çünkü büyük projelerde bunu tanımlamak gerekiyor. Biz de şimdi onu hazırlık yapmış oluruz bir nevi. Font family. Roboto dedik ve Roboto sans serif olarak önerdi. Biz buraya ikinci olarak System UI yazıyoruz. Font Family çalışmazsa, Roboto çalışmazsa şu, yani Mac kullananlar için Mac'te alıştığı yazı fontu, Windows için Windows, Android için Android. Burada da sans serif en son. Şu çalışmazsa da sans serif. Bunu bu şekilde yazdık. Hemen HTML'imize gelelim. Şuraya bir HTML tagi oluşturalım. Font Family dedik. Font Family, FF, Roboto dedik. Bakın bunu yaptığımız anda zaten gördüğünüz gibi fontumuz değişti. Şeyi de göstereyim size. Roboto'yu sildiğimizde ne oluyor? Bakın Roboto'yu sildim. Gördünüz mü? Gayet güzel. Benim gözümün alıştığı ve modern bir font otomatik olarak, yani sistem UI hayat kurtarıyor gerçekten. Evet, font family'mizi ekledik. Buraya gelelim, font size 16 piksel. Zaten default'u böyle ama yazmayı seviyorum. Ardından gelelim line height konusuna bir bakalım. Burada şimdi bir inceleyelim projemizi. H1'imizin line height'ı %100'müş. Tamam. Paragrafımıza bakalım. Paragrafımız %150, %150, %150. Tamam. Bakın şurada küçük açılan pencerede görebiliyoruz. Sadece bir tane line height yüzümüz var. Yani 1 diyeceğiz. Bunlar 1.5, 1.5. Tamam. O zaman yine HTML'e gelip line height kısmına 1.5 diyebiliriz. Bu şey zaten burada body'de tanımlanmış ama bu stil şeylerini ben HTML'e vermeyi daha çok seviyorum. Body'yi daha çok böyle layout için bir kapsayıcı olarak kullanıyorum. Güzel. Bunu vermiş olduk. Ardından kullanacağımız renk Dark Navy dediği, yani şu şeydeki Blue 800 rengimiz. Burada tanımlamıştık ya. Blue 800 Color. Blue 800. Çok güzel. Şimdi fontlarımızı tanımladık. Buradaki ana layout'a, şu kısma geçmeden önce şöyle bir şey daha göstermek istiyorum size. Sonra gelelim şu body'ye. Background color olarak şu Blue 700'ü bir verelim. Çünkü şöyle bir akşam izleyenler olursa gözleri bir rahatlasın. Bakın şu anda yazılarımız şu şeyden dolayı gözükmüyor. Hemen hemen çok yakın olduğu için background'a. Birazdan onu da halledeceğiz. Background tamamladık. Şimdi bir şey daha göstermek istiyorum size ana layout'a geçmeden önce. Yani şu kısma başlamadan önce. Burada şimdi bakın, burada stil.css görüyor musunuz? Bir 94 satır oldu. Bunu bu şekilde, böyle, bu proje küçük olduğu için devam edebiliriz. Ama normalde şu şekilde bir yaklaşımı şiddetle benimsemenizi öneriyorum. Üşenmeyin, yapın. Geldik, buraya tıkladık. Components oluşturduk. Buraya geldik. Şey diyelim. Şuraya base.css diyelim. Şuradaki her şeyi kestim. Base.css'in içine yapıştırdım. Stil.css'e geldim. Import dedim ve components base.css. Bakın burada hiçbir şey değişmedi. Her şey aynı olduğu gibi çalışıyor. Ama burada gördüğünüz gibi klasörlere ayırmış olduk. Bu şekilde alışmanızın faydaları nelerdir? Birazcık ondan bahsedeyim. Mesela bundan daha büyük bir proje olduğunda bu components klasörü alt alta doluyor. Tamam mı? Burada şu stil.css var ya, burası sadece importlarla dolduruyorum ben mesela. Import bilmem ne, import bilmem ne, import bilmem ne. Küçük küçük
yönetilebilir parçalara ayırdığınız zaman CSS'i, eğer işi bilen birinden iş aldıysanız, yani şimdi ben freelancer olarak çalıştığım için bunun faydasını çok gördüm. Çünkü her zaman sadece şeyler gelmiyor. Hani web geliştirmeyi bilmeyen değil, daha çok mesela backend developerlar oluyor. CSS kısmını size yaptırmak isteyebiliyor mesela, ki benim en yaygın gördüğüm şey bu. Bu şekilde yaptığınız zaman Base.css vesaire, birincisi, eğer bu kişi, size işi veren kişi bu işlerden azıcık anlıyor ama hem uğraşmak istemediği için hem de CSS HTML'i çok iyi bilmediği için size yaptırıyorsa, diyor, çok güzel, yani düzenli, tertipli bir çalışma görüyor ve işinize saygınız olduğunu, güzel, temiz, clean kod yazdığınızı ve dry prensibine uygun kod yazdığınızı görüyor. Dry dediğimde don't repeat yourself, tamam mı? Bu çok önemli. Bu şekilde ayırdığınız zaman bileşenlere, yani bileşenleri ayırmak için illa React, Vue kullanıp komponentleri ayırmanız gerekmiyor. Bu da bir komponent ayırmadır mesela. Burada gidiyorsun CSS'e küçük küçük bileşenleri ayırıyorsun. Bunu mutlaka yapın, alışkanlık edinin, şiddetle öneriyorum. İkinci bir artısı da, eğer kişi size tekrar dönerse, aynı projede diyelim ki bir geliştirme yaptırmak istiyor. 5 ay, 6 ay, 1 sene sonra tekrar size yazıyor. Şu şekilde bir tertemiz kodlanmış bir kod base ile tekrar işe başlamak çok çok iyi oluyor. Çok çok cezbedici oluyor ve zaten işi doğrudan kabul edesiniz geliyor. Çünkü kötü yazılmış bir kod sadece başkalarına değil, emin olun gelecekteki size de bir külfet. O yüzden bu tip şeyleri kendinizi küçük küçük alıştırın. Hatta bir sonraki projemizde daha fazla bir yapı olacağı için belki bu komponentlemeye ufak ufak bir gireriz. Siz de daha iyi anlarsınız ne demek istediğimi. Neyse, şimdi dönelim projemize. Bunu stil.css'e buraya aktardık. Şimdi buradan devam edeceğiz yazmaya. Burada base.css'te ekleyeceğimiz neler var? Şimdi bakın, şuradan bir inspect yapalım. Görüyor musunuz? Burada HTML'e tanımladık şuradaki şeylerimizi az önce. Body'deyiz. Body'nin altındaki direkt main wrapper dedik, tamam mı? Bu işte şurada, şu layout'ta ortalamak istediğimiz bölge. Burada bu main wrapper'ı ortalayabilmemiz için de onun bir üstteki parent'ı, yani body'yi ya display flex'le ya da bir önceki projede yaptığım gibi grid'le ortalayabiliriz. Bu sefer hadi gelin flex'i kullanalım. Buraya geldim. Body'ye display flex dedim. Align items center diyelim. Justify content center diyelim. Bu arada geçen sefer kullandığım place items center ya da place content center Flex'te çalışmaz. O grid'e özel bir yapıdır. Çünkü Flexbox one dimension'dır. Tek boyutludur ama grid çift boyutludur. Böyle küçük bir bilgi daha vermiş olayım. O yüzden burada böyle ayrı ayrı yazmanız gerekiyor. Evet, şimdi burası ortalandı ama tabii bakın burada en üste yapıştı çünkü buraya gelip yükseklik vermedik. Min height dedik. 100 VH. Güzel. Şeyi bozuldu bunun. Kendi kendine refresh etme. Elle yapmam gerekecek. Olsun. Arada böyle yapıyor ki zaten çok da kullandığımız bir şey değil. Bandları kullandığımız zaman arka planda kendisi yenilecek. Şimdi buraya geldik. Şu yapıyı, tamam mı? Nereye yazmıştık? Hatırlayalım. Main wrapper'a, tamam mı? Geldik. Buraya bir hemen main wrapper yazalım. Şunun bir background rengini white olarak vereyim de şöyle bir gözlerimiz rahatlasın, şu yazıları bir görelim. Tamam. Şimdi buraya geldik. Background'ı verdik. Buradaki bakın köşelerde bir radius var. Kaçmış bununki? 36. Tamam. Sonra şurada 24 piksellik bir padding'imiz var. Sol tarafta da 64. Şimdi burada aslında tricky bir durum var. Burada doğrudan sol tarafın padding'ini 64 olarak verirseniz, ki eski ben olsam direkt bunu böyle yapardım. İleride bu şeyi yazarken CSS şu orta kısmı kodlarken bu flex yapısını verdiğimiz zaman vesaire bazı zorluklar çıkartıyor başımıza. O yüzden benim tavsiyem bu tip durumlarda ya buraya hiç şu tarafa hiç padding vermeyin. Doğrudan şu blok kısmı, şurayı kodlarken ne demiştik? Buraya newsletter forms mu demiştik? Form mu demiştik? Buraya image demiştik. Buraya form. Evet. Direkt buraya padding verin. Ya da sonradan buradaki 64'ten çıkartmayı unutmamak şartıyla dört taraftan da bakın 24. Sağdan 24, alttan 24, soldan 24, üstten 24 olarak verin. Daha sonra 64 eksi 24 şu kısmın paddingini de 40 olarak verin. Hadi biz öyle yapalım. O zaman şimdi 36 radius, 24 padding. Tamam. Döndük CSS'e. Border radius'umuz 36 piksel. Padding'imiz de 24 piksel. Daha doğrusu bunu olarak yazmıştık. Değişken olarak size 24. 24 piksel olarak buraya bu şekilde verdik. Şimdi geldik. Yine burada display flex diyoruz. Yan yana geldik. Şimdi burada bakın Figma tasarımında şu kısmı görüyor musunuz? Ortalanmış kendi içinde. Şu yukarıdan ve aşağıdan ortalanmış. Burayı gidip padding vermeyin. Padding top, padding bottom, işte 91, 104 vesaire. Bu şekilde değil de gelin burada ana layout'a da vermeyin. Buraya gelip de şimdi align item center dediğim zaman bakın şimdi görünürde hiçbir şey olmadı ama buradaki resmi de ortalamaya zorlamış olduk. Tamam, bu şu an ortalanmadı buraya tam sığdığı için. Çünkü şu an bu beyaz kısım bunu
yüksekliğiyle şekilleniyor. Ama bu şekilde bir dikkatsizlik daha kompleks Figma tasarımlarında kodlarken çok ciddi sorunlara yer açabiliyor. O yüzden şunu her zaman düşünün. Buradaki ortalama kısmı buradaysa tamam, bunun sorumlusu o zaman bu child olması lazım. Şu element olması lazım. Tamam mı? Onu da o yüzden bu şeye geldiğimiz zaman, hatta şimdi yapalım onu da görün. Ne ad vermiştik bu kısma? Newsletter form demiştik değil mi? Bakın burada main wrapper'ın altında newsletter form. Buraya geldik. Newsletter form dedik. Bakın şunu şuradan silelim. Önce bir eskiye dönsün. Şimdi geldik buraya. CSS nesting kullanıyoruz bu arada. Canımız ciğerimiz. Newsletter form dedik. Align self dedik. Burada da flex item'ına, flex'in öğesine diyoruz ki sen ortala. Bakın gördünüz mü? Bu şekilde bir yapı çok hayatınızı kurtaracak. Sizi kafayı yemekten kurtaracak, hatta ileride o kadar iddialı söyleyebilirim. Şimdi newsletter forma başlamışken buradan hemen devam ediyoruz. Bakın burası normalde daha içeride. Az önce biz 24 piksel tanımlamıştık. Burası da 64 pikselde. Şöyle yapalım. Ben biraz oynamışım buradaki şeyle. 64 pikselde 24 çıkartıyoruz. 40 piksel padding left vereceğiz. Tamam mı? Padding left 40 piksel dedik. Burada size olarak vermiştik onu, pardon. Variable kanalı. Size dedik. 24 piksel. Güzel. Şimdi bir şey unuttuk. Görüyor musunuz? Bakın burada bu resimle şu sol kısım arasında boşluk yok. Ama burada tasarımda var. 64 piksellik. Bunu da CSS'te flex yazdığımız yerin altına geliyoruz. Gap size 64 diyoruz. Buraya geldi. Bunu da yapmış olduk. Evet, şimdi bakın şu ekran boyutunun altına geldiğimizde şu beyaz kısımlar tarayıcının kenarlarına yapışıyor. Hemen buraya gelelim. Bir margin inline 20 piksel verelim. Tamamdır. Şöyle daha güzel. Görüntüsü beni çok rahatsız ediyor öyle kenarlara yapışık durduğu zaman. Buraya da flex grow 1 verelim. Her ihtimale karşı şu sol taraf sağ taraf her zaman ittirsin diye kenara. Evet, şimdi başlayalım H1 tagimizden itibaren newsletter form kısmını tamamlamaya. Şimdi gelelim index HTML'imize. Burada form content'in içine gireceğiz. Newsletter form content, hemen stil CSS'imize de girelim. Buradan form content dedik. Şimdi bu form content içinde bakalım vermemiz gereken bir stil var mı? Form content ve form olarak burayı ikiye ayırmıştık. Bakın bu form content ayrı bir blok olarak düşünmüştük. Şu iki blok arasında bir boşluk var. 40 piksel. Hemen onu verelim. Margin bottom 40 pikselimizi verdik. Tamam. Şimdi form content'in içinde yapacak başka bir şey kalmadı. Form content'in içinde bakın form content E1. Buna gelin bir class verelim. Title. Buna da class verelim. Description. Buna list ve list item vermiştik zaten. Şimdi title ve description'ımızı stillendireceğiz. Hemen bir Figma tasarımımıza bakalım. Figma tasarımımızda title'ımız 56 piksel. Line height 100 yani 1. Tamam, onları bir verelim. Bir de buraya bakalım. 24 piksel boşluk var aşağı doğru. Şunda da var. O zaman geleceğiz. Şuradaki paragrafımıza margin blok tanımlarız. Hem üstten hem alttan 24 piksel veririz. Bu böyle. Şuna o zaman bir margin vermemize gerek yok. Sadece font size'ını verelim. Font weight'ini verelim. Bold olarak. Bir de line height'ini verelim. Şöyle dönelim. Title dedik. Font size 56 pikseli tanımlamamışız. 56 piksel miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? 56 piksel. Tamam. Normal girelim bunu. 56 piksel ama her zaman fontları rem olarak giriyorsunuz. Unutmayın. Evet. 3.5 rem olarak font size'ımızı tanımladık. Line height 1 verdik ve font weight'te FV bold olarak verdik. Tamam, şimdi paragrafımıza gelelim. Title'dan çıkıyorum. Şuradaki bloktan çıkıyorum. Description'a geliyorum. Description'ımızda ne vardı hatırlayın. Margin blok 1.5 rem yani 24 pikseldi. Şimdi geldik listimize. Burada gördüğünüz gibi bir ikonumuz var. Aralarında da 16 piksellik bir boşluk var ve sonra yazı geliyor. Şimdi burada tasarımımızda şurayı görüyor musunuz? Bakın burada bir boşluk var. Padding var. Her tarayıcılarda default olarak OL ve UL taglerinde bir padding oluyor. Bu sanırım 20 piksellik bir paddingti yanlış hatırlamıyorsam. UL padding left. 40 pikselmiş. Ben 20 diye hatırlıyordum bunu. Tamam. Önce bu padding left'i bir sıfırlayacağız. Ne demiştik şeyin adını? Burada item mı demiştik? List. Buna geldik. Padding left 0. Bu padding left 0'ı genelde hani şeyin başında şurada base CSS'te CSS reset yaptık ya. Orada da verenler var. Burada da verebilirsiniz ama bazen gerçekten o padding'i kullanmanız gerekiyor. Ben o yüzden denk gelirse yazıyorum ama direkt buraya da bir default olarak tanımlanabilir yani. Onda da bir yanlış bir durum yok. Padding left dedik. Tamam. Şimdi bakın yazılar hizalandı. Şuradaki noktalar dışarıda kaldı. Bunun da şöyle bir düzeltme yönü var. List, style, position. Bakın burada default olarak bu outside'dır. Şimdi inside yaptığım anda bakın noktalara hizalanmış oldu. Şimdi buradaki ikon kısmına bakalım. List, style, image diyor. Görüyor musunuz? Bakın. Burada URL dedik ve assets, images, icon list diyor. Girdim.
Bakın gördüğünüz gibi şurası şu şekilde hizalandı ama maalesef ki mükemmel bir dünyada bu kullanım geçerli olurdu. Şurada görüyor musunuz P yazısını? Item'ın ikonun direkt dibine yaslanıyor. Yani tam şöyle şu tasarımımızda bakın nasıl? Tam böyle ikisi birbiriyle aynı hizada, tam ortalanmış. Ama burada bu şekilde yaptığımız zaman şu an bunu böyle bu şekilde ortalayamıyoruz maalesef. Bunun şöyle yolları var. Bakın gelirsiniz buraya. İşte buradaki atıyorum Lee tagini span içine alalım. Bir element içine alırsınız. Tamam, bunu span içine aldım. Sonra listin içindeki span diyelim. Span. Bakın transform, translate y. Mesela ne diyelim buna? Eksi 10 piksel diyelim. Eksi 15. Tabii ki olmaz çünkü span tag'i inline element. Bunun display'ini inline block yapmamız gerekiyor. Bakın çok fazla vermişiz. Şimdi düzeldi ama 5 piksel diyelim. Bakın şu an görüyor musunuz şu üstteki tag'i? Tamamen hizalandı. Bunun hepsine verdiğimizi düşünelim. Bakın şimdi gelelim. Şuradaki diğer şu kısımları da spanla saralım. Ops, burası yazısı farklıydı. And much more olacak. And much more yazdık. Bakın bunu bu şekilde yapabiliyoruz. Burada da şöyle bir durum oluyor. Bakın A daha sebepsiz bir şekilde hizalamayı kaçırdı, görüyor musunuz? Daha sola yakın oldu mesela. Bu da görsel olarak güzel durmuyor. Böyle saçmalıklar oluşuyor. Bunun da çözümü, burada padding left yapmıştık ya. Bunu kaldırmak, inside yapmıştık ya. Onu da outside yapmak. Burada da padding şu an 40 piksel diye normalde. Mesela burada 40 yok. Çok içeri girdi. Burada gelip padding left 20 piksel yapmak. 20 olmadı. Çok dışarıda kaldı. 24 diyelim. Olmadı. 28. Evet. Bakın gördüğünüz gibi şu anda oldu. Şu aralarındaki 12 piksel, 16 pikseldi. Çok yakın oldu şu P. İlk harf ve ikon arası çok yakın şu anda. Buna da geldik. Margin left deyip 10 piksel verirsek şu an tamamen aynı layout'u almış olduk. Burada şimdi list item'a girelim. List item, margin bottom 10 piksel, size 10 var mıydı, yazdığımızda vardı. Evet, bakın şu anda bu şekilde hizalanıyor. Şimdi size bunun daha yaygın, daha genel bir kullanımını göstereyim. Şimdi bu yaptıklarımızı bir geri alalım. Listin içini silelim. List item çünkü margin kalsın, bu zaten var. Şu span'ı silelim. Gelelim burada Command Z yapıyorum. Geri alıyorum. Şuradaki spanlardan bir kurtulalım. Evet. Şimdi spansız haline döndürdük. Şimdi bu list item'da margin'i verdik. Bunun altına geliyorsunuz. Bu arada kullanacağım yöntem before'la kullanım yöntemi. Şimdi position'a relative dedik. Şimdi geliyoruz buraya. List item'ın içindeyiz. Buraya bir before açıyoruz. Burada content'in içine hemen geliyoruz. Assets, images, icon liste girdik. Evet, şurada gözüktü. Şu şeyleri bir yok edelim. Listin içine gidelim. List, style, type. Bunu none yapalım. Şeyler bir yok olsun. Buraya padding left 0'ı unutmayalım. Güzel. Sola yaslandılar. Şimdi content'in altından devam edelim. Geldik. Position. Bu sefer absolute diyoruz. Ardından burada 2.5 remlik bir padding left verelim şuraya. Güzel. Buraya left 0 dedik. Top 0 dedik. Burada list item'a bir padding left verelim. 2.5 rem. Nasıl oldu? Tamam. Gayet güzel. Evet, şu an gördüğünüz gibi bakın çok daha tutarlı oldu. Hatta az önce mesela ben bu tarayıcıyı browser modda böyle daralttığım zaman şuradaki P yukarı çıkıyordu. Şu anda bakın daraltıyorum ama ikonla aynı hizada kalıyor. Yani dediğim gibi az önce gösterdiğim yöntem sadece çok böyle acil bir durumda başvurabileceğiniz bir yöntem olarak aklınızda dursun en azından. Hani list style image diye bir şeyin varlığını en azından görmüş oldunuz, tamam mı? Yani buradaki listler sadece nokta olarak, kare olarak, yuvarlak olarak değil de böyle bildiğin kendi list style image'la kendi şeyimizi tanımlayabiliyoruz. Tamam, şimdi bakalım Figma tasarımımıza. Form content kısmını tamamlamış olduk. Zaten form content az önce bu 40 piksellik margin de vermiştik. Şimdi geldik form kısmını yapmaya. Bakalım form kısmında e-mail adresimiz var. Label olarak bunları yazdık zaten. Bunun bakalım 12 piksel bold. Tamam. 12 piksel bold. Arasında altında 8 piksel boşluk var. Başlayalım hemen. Şimdi hiyerarşik olarak neredeydik bakalım. Form content'i bitirdik. Şu an formdayız. Tamam. Form content dursun. Şöyle nerede form? Burada. Şu an formdayız. Formun altında neyimiz var? Label'ımız var. Tamam mı? Gelin şimdi onu seçelim ve stillendirelim. Form content'i şuradan kapatıyorum. Bakın alta indim. Geldik. Form. Şimdi formun içine herhangi bir şey yazmamıza gerek var mı? Onu da bir kontrol edelim. Yine çift kontrol olsun. Yok. O zaman direkt doğrudan bir sonraki HTML elementine bakalım. Label. Label for email. Tamam. Geldim. Şimdi buraya doğrudan label demiyoruz. Tamam, bu alışkanlığı edinmeyin. Daha spesifik olmaya çalışalım. Label for email dedik. Tamam mı? Şimdi bunu seçtik. Bakın burada email adres yazısı yani label ve input yan yana duruyor ama tasarımımızda nasıldı? Hatırlayın. Alt altaydı değil mi? Şimdi bunu düzeltmenin yolu, hemen geliyoruz buraya. Label'a display block veriyoruz. Hemen alt alta indiler. Normalde default olarak label
inline yapıdadır display'i. Bunu bloğa aldık ve düzeltmiş olduk. Şimdi hemen gelelim. Font size 12 pikseldi. 12 piksel, .75 RAM. Tamam. Font weight bold. Güzel. Bunu yazdıktan sonra aşağıya inelim. Label'dan sonra bir de şeyi unuttum. Margin bottom'ı ne kadardı? 8 pikseldi. Şimdi gelelim şu input'u düzenlemeye. Bu arada şu button var ya şuradaki. Bu da inline yapıda. Inline block hatta olması lazım. Bir bakayım. Browser stillerini açalım. Inline block yapıda. Bunu gelelim şöyle bir şu label'dan sonra şu button'a class vermiş miyiz hemen bir bakalım. Şuna bir class verelim. Form btn diyelim. Geldik. Buraya şimdi form btn. Şunun da bir display'ini blok yapalım. Şurada bir altta gözüksün. Çok yani şey olarak kötü duruyordu o şekilde. Şimdiden düzeltelim. İleride yapacağımıza şimdi yaptık. Güzel. Şimdi gelelim input'umuzu şekillendirmeye. Bakalım input'umuzda neler var. Tamam. Üstten ve alttan 16 piksel padding. Soldan 24 piksel var. Ve şey olarak da gri bir border var. Ve kaç radius? 8. Burada gördük. 8 pikselmiş. Hemen gelelim. Bunu da düzeltelim. Şimdi sıra input'tayız. Bu sefer input'umuz nerede? Input type email. Tamam, bunu da type'a göre tutalım. Input. Tamam, kendisi verdi zaten Copilot. Gelelim. Border radius 8 pikseldi. Bunu verdik. Border 1 piksel solid gri veriyoruz. Ardından paddinglerimiz y ekseninde 16 piksel, x ekseninde de 24 pikseldi. Bu arada burada şeyi unutmuşuz HTML'i kodlarken. Onu hemen ekleyelim. Bakın burada placeholder'da email@company.com var. Onu hemen gelelim. Şu input'a en sonuna bir placeholder diyelim ve bunu yapıştıralım. Güzel. Şimdi burada bakalım. Burada input'umuz bütün genişliği kaplıyor. Hemen onu da düzeltelim. Geldik. Width %100 dedik. Güzel. Bu sanki bana biraz fazla mı yüksek oldu bizimki ya? Bizim form. Şu aralık çok fazla gibi. Yo, değil de gibi aslında. Yazalım bakalım. Biraz fazla gibi ya. Benim gözüme öyle geliyor büyük ihtimalle de. Ben şöyle yapacağım. Buradaki padding'i 12 piksel 24 piksel yapacağım. Evet, şu an bana çok daha güzel geldi. Şimdi buradan devam edelim. Input'un altında button'ımıza ne kadar mesafemiz varmış? 24. Hemen bunu verelim. Margin bottom. Size 24 dedik. Güzel, bunu da verdik. Şöyle width yukarıda olsun. Margin. Tamam. Güzel. Şu padding'i yanlış yere yazmışız. Border'ın altına. Burada hiyerarşisini kullanıyorum. En dışla ilgili olan ifadeyi en üstte yazıyor. Mesela width en dış. Margin bottom şuradaki dış ilişki. Border şuradaki kenarlık. Sonra border radius. Hatta border'da şöyle alalım. Border radius da bunun yuvarlaklığı. Sonra padding onun içindeki değer. Dıştan içe doğru yazıyorum CSS her zaman. Size de bunu şiddetle tavsiye ederim. Okuma açısından çok daha okunaklı oluyor. Şimdi buradan devam edelim. Button'ımızda Blue 800 rengimiz var. Bold bir yazımız var ve beyaz. Tamam. Şeyimizde 8 piksel. Input'la aynı. Border radius da aynı. Geldik buraya. Border radius dedik. 8 piksel. Background color Blue 800. Font weight FV bold yaptık ve color CLR white. Tamam. Şimdi burada padding'lere bakalım. Padding'imiz neymiş? Tıkladım yazıya. 14'e 18, 14. Tamam. Padding block 18 piksele 14 pikselmiş. Tamam. Bu buton da bakalım. Evet, bütün genişliği kaplıyor. Mobil tasarımda da öyle. Tamam. Geldik. Width %100 dedik. Şimdi bakın, görüyor musunuz? Şu en dışta bir beyaz bir gölge var. Bu default olarak gelen bir çirkinlik maalesef tarayıcılarla birlikte buton elementinde. Buraya geliyoruz. Cursor pointer'ı önerdi. Bunu yapalım. Bakın mouse'u getirdiğimizde mouse artık parmak şekline dönüşüyor buton olduğunu göstermek için. Cursor pointer yaptık. Şurada da şuraya yazmayalım onu ya. Şuraya yazalım. Border none diyoruz. Evet, şu anda butonumuz çok daha iyi bir duruma gelmiş oldu. Evet, burada birazcık dar oldu bizim. Şurada 18 piksele 14 piksel diyor ama ben geleceğim, burada sadece 18 pikseli vereceğim. Biraz daha evet, şimdi daha güzel oldu. Tamamdır. Şimdi genel hatlarıyla ana yapıyı tamamlamış olduk. Burada sadece gözüme çarpan bir şey var. Burada bakın monthly diyor. Aşağı kesiliyor satır. Updates diyor. Bizim burada tasarımımızda burası bütün cümleyi komple alıyor. Çünkü şu genişlik burada alabildiğini sığdırmaya çalışıyor kendini. Burada da şöyle bir şey yapabiliriz. Ya gidip paragraf elementine max width verebiliriz ya da doğrudan şu kartı, bakın görüyor musunuz şuradaki genişliği ne kadarmış bu? 376. Ya da bunu 376 piksel olarak max width veririz. Bu daha tutarlı olacak. Gelin onu yapalım. Şunu düzeltelim. Şimdi bizim neydi bu şeyimizin adı? Form content'ti değil mi? Bakın buraya geldim. Newsletter form muydu? Hemen şuradan geliyoruz. Inspect diyoruz. Evet, newsletter form seçicisine geldik. Bakın zaten şu an genişliğini görüyor musunuz? 482.7 diyor. Şimdi geliyoruz buraya. Max width 400 piksel diyoruz. Evet, şu anda patladı. H1 etiketimiz normalde bakın tasarımda
yatay olması lazım. Burası biraz daralmış oldu ve geri çekildi ama normalde bunun olmaması lazım. Evet, nedenini görebiliyor musunuz arkadaşlar? Şuradaki şeyi görüyor musunuz? Yaptığım typoyu. Stay updated yazacağıma updated yazmışım. Evet, şu anda tasarımımızın desktop tarafı hazır diyebiliriz. Sadece bir kontrol edelim. Gözümüzden kaçan bir şey yok. Şimdi bu kısım tamam. Bakalım. Burada butonumuzda bakın şey var. Hover yaptığımız zaman mouse'u getirdiğimizde rengi değişiyor. Bir gradient var burada. Ve bir box shadow var. Altındaki gölgeleri görüyor musunuz? Turuncu. Hemen bakalım gradientlerimiz neymiş? FF6A. Şunları bir kopyalayayım ben. Dursun şöyle. Tamam. Şimdi gelin bir butonumuzun hover kısmını halledelim. Şimdi buraya geldim. Button'ımızın içine hover açıyoruz. Tamam mı? Şimdi bu tip buradaki gibi bu gradient yapmanız gereken durumlarda doğrudan bir siteden yardım alın. Mesela benim en çok kullandığım yok bu değil. Şimdi burada özel private modda açtığım için öneriler çıkmıyor. Bu muydu kullandığım? Bu değildi. Neyse bunu da yapalım fark etmez. Şimdi bizim Figma'mızda kaç tane değerimiz vardı? Gradient dedik. 2 tane değil mi? Aldım birini. İlk renk olarak buraya gelin yapıştırın. Ardından ikinci rengimizi alalım. Onu da şuraya. Aslında bu olayı bu yapıyı doğrudan Copilot'a satır tamamlatıp oradan değişiklikler yaparak da hızlıca yapabilirdik. Ben burada sadece bu gradient kullanımında bu siteleri size göstermek istiyorum. Ki zaten bu şekilde yapmak daha kısa olacaktır. Şimdi ben anlattığım için böyle uzun sürüyor. Normalde çok daha hızlı bir iş. Yani sürekli Copilot'la deney yapmanıza da gerek yok. 2 tane rengimiz var. Renklerimizi buraya koyduk. Bakın gradientimiz şurada gözüküyor. Şu anda turuncu solda, pembemsi renk sağda. Turuncudan pembeye doğru. Şimdi bizim tasarımımıza bakalım nasılmış. Turuncudan pembeye doğru. Evet ama yukarıdan aşağıya. Tamam gelelim. Şöyle olsun burası. Turuncudan pembeye ama yukarıdan aşağıya. Şurada bakın şu yuvarlağa şöyle tam 180 yapalım. Evet. Şimdi şöyle şöyle turuncusu da şöyle bol olsun ortaya doğru. Evet. Sanırım bu iş görecektir. Şimdi geliyorsunuz burada bakın aşağıda kodu veriyor. Kodu kopyaladım. VS Code'a geldim. Bunu böyle yapıştırdım. Bakalım şimdi hover yaptığımız zaman evet neredeyse aynısı oldu. Şimdi geldik bunun box shadow'unu vermeye. Hover yaptığımızda box shadow bakalım şöyle bir şey önerdi bize Copilot. Bunu deneyelim. Fena değil ama daha şey istiyoruz biz. O yüzden şu kısmı yani y eksenindeki kısmı bir 20 piksel yapalım. Evet daha güzel oldu. Şunun spreadini de bir 30 piksel yapsak. Evet tamam bu böyle kalabilir. Buradaki nasılmış tekrar bakalım. Daha açık renk, silik renk. Tamam bununla zaten yani gerçek şey bir işte daha yakın olması için bununla oynarsınız bu değerlerle. Bu da şöyle olabilir. Burada bakın şu RGB diyor ya 0.5. Bunu gelirsiniz 0.2 yaparsınız mesela. Daha silik oldu. Fazla silik yapmışız. 0.3 yapsak yani 0.4 sanırım işi çözecek. Evet. Tamamdır. Şimdi desktop hallettik. Şimdi gelelim mobile çevirmeye. Şimdi burada hemen açalım responsive modumuzu. Şuradan telefon olarak neyi seçelim? iPhone 12 13 Pro olsun. Tamam mı? Şöyle dursun. Şimdi geldik. Main wrapper'ımızla başlamıştık. Bakın burada main wrapper'ımız display flex diyor. Değil mi? Burada medya sorgusu yazarak display flex'in direction'ını yönünü kolumuna alacağız. Dikeye alacağız. Şimdi gelelim buraya. Media max width 768 diyor. Hayır. 640 piksel olsun. Yani 40 RAM olsun. Önerdiğini bir yapalım. Size'ımız 24 müymüş mobilde? Bir bakalım. Hemen buradan şimdi kontrol edelim. Mobil ve tasarımımıza gelelim. Şimdi gap'imiz burada 40'a düşüyor. 24 değilmiş. Hemen gelelim burada gap size 40 diyelim. Şimdi burada Newsletter form'un içine geliyoruz. Zaten şu arka alt sıraya atmak istediğimiz kısım. Buraya geldim. MaxFit 40 RAM'i Copilot öğrendi tamamlayalım. Ancak burada şunu istiyoruz. Order 1. Bakın gördünüz mü? Doğrudan bu yapı yer değiştirdi. Şu an artık resim üstte. Peki burada neden şu anda olmadı? Görüntüye göre olmuyor. Bakın burada çünkü padding vermiştik şey kısmında. Desktop kısmında padding vermiştik. Şu padding 24. Şunu şeyde sileceğiz, sıfırlayacağız. Yani buraya geliyoruz. Main wrapper'ın içindeki sorgunun içine geliyoruz. Padding 0. Tamamdır. Şimdi burada şunu iPhone'lara göre tekrar düzeltelim. iPhone 12 13 Pro'ya getirdim. Güzel. Şimdi burada koyu mavi boşluklar var. Mobil versiyonda bu yok. Bakalım. Evet, mobil versiyonda sadece beyaz ekran var artık. Arka plan var. Şu desktop'taki mavi kısım yok. Buraya geliyoruz. Bunları yok edelim. Geldik. Margin inline. Şurada margin inline 20 piksel vermiştik. Yine bu kısımdayken gelip margin inline'ı sıfırlıyoruz. Güzel. Bakın burada alttaki şeyi görüyor musunuz? Şu kısmı.
hala şey yetmedi. Yukarıda ve aşağıda o mavi arka plan gözüküyor. Çünkü mobilde şunu istiyoruz. Min, height, 100 ve aç. Ve şu an bu sorun düzeldi ama ne devam ediyor? Bakın şu yuvarlak borderlar gözüküyor. Burada border radius vermiştik ya 36. Burada bunu da yok ediyoruz. Border radius 0 diyelim. Şu anda oldu. Ana layout'u hallettik. Şimdi gelelim şu alt kısma. Burayı bir hemen inceleyelim. Buraya ne vermiştik? Hızlıca görelim. Section. Evet, burada padding left vermiştik, hatırlıyor musunuz? Buradaki padding left'i komple önce bir silelim. Newsletter forma vermiştik. Padding left bakın şurada. Görüyor musunuz? Hemen burada order'ın üstüne gelelim. Zaten media sorgusunu açmıştık. Padding left 0 diyelim. Güzel. Ama burada da bir padding var. Bakın hemen bütün bloğu seçtim. Sağdan ve soldan 24 piksel. Gelelim VS kodumuza. Burada padding left değil de padding inline, yani yatay hizada, size 24. Güzel. Şu anda bunları da hizalamış olduk. Devam edelim. Şu ana layout halde bakın şu stay updated bozuldu. Çünkü burası şu anda mobilde 40 piksel ama biz az önce bunu 56 piksel olarak tanımlamıştık. Hatırlarsanız. Bakın şurada yazıyor. 56 piksel. Burada şimdi geliyoruz title'a. Şuradaki yapıyı kopyalayalım. Title'a geldik. Şurayı silelim. Font size 40 dedik. Evet, 50'den 56'dan 40'a düşürmüş olduk. Hemen kontrol edelim. Paragrafla, yani şuradaki tekstle bir fark var mı? Burası 16 piksel. Mobilde yine 16 piksel. Tamam, çok güzel. Şu button içindeki burası 16 piksel. Tamam, tertemiz tasarım. Güzel. Bakalım bir eksimiz var mı? Burada da mobil kısmını halletmiş olduk. Bakın burada yazdığımız HTML'e dönelim. Bakın şurada picture yazmıştık yani HTML'i kodlarken. Bakın burada source olarak ilkinde mobil resmi verdim. Dedim ki max width 40 rem. 40 remin altında olduğunda mobil resmi göster. Ama default olarak, fallback olarak her zaman desktop'ımız var. Bakın şimdi tablet seçelim. Mesela iPad. Bakın gördünüz mü? Hemen resim değişti. Başka bir iPad seçelim. Yine büyük resim. Ama ancak mobile döndüğümüzde Galaxy S20 diyelim. Burası bu şekilde. Şimdi bakın gözüme bir şey daha takılıyor. Şu button'ı görüyor musunuz? Button'ın altında çok az bir boşluk var ama bu çok kötü duruyor. Hemen gelelim buraya. Kaçmış burası? 40 pikselmiş. Burada şu blok vardı ya, şu blok. Bu bloğu ne olarak adlandırmıştık? Main wrapper'ın altında newsletter form olarak. Bu formun altına medya sorgusuna bir margin bottom ekleyelim. Buraya bir tane de margin bottom 40 piksel ekleyelim. Yenileyelim. Niye olmadı? Yanlış yerimi seçtim. Ha yok, oldu. Mouse'u kaydırınca oldu. Tamamdır. Az önce bunu yapmadığımız zaman yoktu bu arada. Onu da göstereyim de boşuna eklemiş gibi olmayalım. Bakın şu anda sayfayı yeniledim. Bakın mouse tekerleğini aşağı doğru kaydırıyorum. Herhangi bir boşluk yok. Şimdi bunu devreye alıyorum. Yine yenileyelim. Bakın. Evet, çok daha güzel. Şimdi burada bakın bir şey daha var göstermek istediğim. Main wrapper'ın içine geldik. Burada min height 100 vh dedik ya. Burada şunu da ekleyin. Min height 100 DVH. Bu device anlamına geliyor. Tamam mı? Bu mobil cihazlar için çok daha optimal bir sonuç sağlıyor. Çünkü diyelim ki kullanıcı açtı, işte klavye açıldı ekranında, kapattı vesaire, oradaki yüksekliği dengeliyor. Ancak bunu neden böyle yazdık? CSS her zaman yukarıdan aşağı doğru okur. Bunu desteklemeyen tarayıcılar var hala. Yani burayı okuyacak. Eğer destekleyen bir tarayıcıysa bunu devreye sokacak. Desteklemeyen bir tarayıcıysa bunu anlamayacak. Bunu devreye sokacak. Hatta bakalım şu an ne durumda? DVH can I use? Açalım bakalım. Evet, %89'a gelmiş ama hala %90 üzerinde değil ve Firefox desteklemiyor. Yani Firefox bunu desteklememesi inanılmaz bir olay bu arada. Çok saçma. Desteklemiyor. O yüzden bunu bu şekilde yazmaya bir süre daha en azından devam edeceğiz gibi gözüküyor. Tamam. Şimdi mobil tasarımımızı tamamladık. Bakın şöyle bir sorun daha var. Onu da çözelim hemen. Bakın buraya geldim. Şimdi burası desktop. Sıkıntı yok değil mi? Daralttım. Bakın mobile geçtiği anda kenarlarda koyu mavi background gözüküyor. Bu şey kendini sınırlandırıyor. Bunu özgür bırakalım. Yayılsın. Kötü durmayacaktır. Çünkü 640 piksel, yani 40 RAM yaptık zaten breakpoint'i. Onu düzeltelim. Şimdi bakın buraya body'ye geliyoruz. Body'de hatırlıyor musunuz? Display Flex'i tanımlamıştık. Align Item Center, Justify Center vesaire. Buraya geliyorum. Media, Max Width 40 RAM. Şunu silelim. Buraya geliyoruz. Display Initial diyoruz. Evet, bakın gördüğünüz gibi şu an tamamen yayıldı. Resim kısmına da bakın Style.css'te, Base.css'te şurada Max Width yapmıştık. Bunu geliyoruz. Max Width'ten Width'e çevirelim. Width %100 yapalım. Evet. Şimdi burada şu yazılar çok dar kaldı. Neden? Çünkü hatırlıyor musunuz? Newsletter formda buraya bir Max Width 400 piksel vermiştik. Hadi gelin bunu da burada Max Width Fit Content diyelim. Evet. Çok güzel. Şurada da bakın biraz fazla
küçülüyor. Görüyor musunuz? Mesela 768 pikselde burası biraz fazla küçülüyor. Bunun için de şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şuradaki resme bir min width verebiliriz. Minimum width, yani şunun altına kadar altında küçülme diye. Oraya da gelelim. Resmimizi nasıl isimlendirmiştik? Illustration, newsletter, illustration. Şunu şöyle bir kopyalayalım. Bu neyin? Newsletter form'un altına bunu yazmıştık. Gelelim. Burada newsletter form'u kapatalım. Buraya gelelim. Buraya geldik. Şimdi burada min width diyelim ve ne yapalım? Mesela 350 piksel yapalım mı? Evet, bakın. Şu anda artık geliyor. 350 pikselin altına geçmiyor. Ama 350 piksel biraz agresif oldu. Onu biraz düşürelim. Evet, güzel. 350 piksel altında daha fazla kendini eğip bükmesin. Şimdi desktop mobili hallettik. Geriye ne kaldı? Hemen bakalım. Geriye form doğrulamamız kaldı. Burada bakın, form doğrulama içinde valid email required diye bir yazı geliyor. E-mail adresinin tam karşısına ve bu şeyler kırmızıya dönüyor. Border kırmızıya dönüyor. Yanlış olduğu zaman içindeki background da kırmızıya dönüyor ve içindeki yazı da kırmızıya dönüyor. Tamam. Şimdi burada gelelim şu kısımları halletmeye. Şimdi HTML'imizde tabii ki ufak bir değişiklik yapmamız gerekecek. Gelelim formumuza. Form email adres. Tamam. Burası, bakın bunun altına şöyle bir small tag'i yapalım ve valid email required. Ve bunu şimdi aslında small olarak vermek çok doğru değil. O anda bir önemi var değil mi? Anlatmamız gerekiyor burada bir hata olduğunu kullanıcıya. O yüzden bunu strong tag'i içinde verirsek çok daha doğru olacaktır. Güzel. Şimdi buraya gelelim. Buraya bir class verelim. Ne verelim? Email input hint diyelim, ipucu olsun. Tamam, geldik. Şimdi burada bu ikisini karşı karşıya alacağız. Burada da şu label ve strong'u geliyorum. Bir div içine alalım. Bunları şöyle yapıştıralım. Burası da form label row olsun. Ya da wrapper mı olsun? Form label wrapper. Tamam. Şimdi geldik. Bu hiyerarşi olarak nerede kalıyor? Artık form label wrapper oldu. Yani şu label az önce vardı ya, kullandık. Label'ı form label wrapper içine saracağız. Şimdi geldik. Label'ı nerede kullanmıştık? Burada. Şu label'ı kesiyorum. Form label wrapper'ın içine atalım. Şimdi form label wrapper'ın içine attık. Hemen bu form label'a gelelim. Display flex diyelim. Yan yana aldık. Şu label'dan sonra bir de şu hint demiştik yani. Input. Ne demiştik ona? Input. Email input hint değil de input error hint diyelim. Tamam mı? Hata ipucu diyelim. Input error hint. Gelelim input error hint. Geldik. Burada hemen bir bakalım. Kırmızı 12 piksel ve bold olacak. Tamam. Red size 12 piksel yani 0.75 RAM yaptık ve bunları şimdi birbirlerinden uzaklaştırmak istiyoruz. Şimdi burada birkaç farklı yöntem var. Şimdi bu en son bu hint kısmına, şu kırmızı kısma buraya gelip şunu yazabilirsiniz. Margin left auto. Bunu zaten en sona iter. Bu böyle kalır. Diğer bir yöntem söyleyeyim. Label'a gelirsiniz. Flex grow bir dersiniz. Bu her zaman en sonda kalır. Bir diğer yöntem daha söyleyeyim. Justify content, space between dersiniz. Bu da en sonda kalır. Space between olayına çok fazla güvenmeyin. Çok fazla alışmayın. Her zaman child'da, yani alttaki elementlerde böyle bu tip hizalamalar yapmaya çalışın. Ne demek istediğimi zaten zaman geçince anlayacağınıza eminim. Şu anda onunla ilgili bir spesifik örnek veremem. Ama kompleks layout'ları kodlarken direkt parent'ı space between'le katı bir şekilde ayırmak istemezsiniz. Çok büyük dert oluyor bazı durumlarda. Şimdi margin left, bunu auto yapalım. Bu böyle olsun. Hadi böyle yapalım. Şimdi gelelim şuraya. Burada şimdi bir error class'ı ekleyeceğiz. Input'un içine. Input nerede? Burada. Şimdi buraya gelelim class'a. Class ne diyeyim? Email input error. Sadece bu class ne zaman aktif olacak? Bu error hata koşulları gerçekleştiğinde aktif olacak. Şimdi aktifmiş gibi ekledim ben bunu buraya. Ona göre stillendirmemizi yapalım. Input'a geldik. Şöyle yapıyoruz bakın. Input is email. Az önce verdiğimiz class'ı yazıyorum. Input error diyorum. Burada border color CLR red. Background color'da burada CLR red olmaz. Şöyle yapalım. Şuradan kopyalayalım. Base.css'ten HSL'mizi. Sonra buradan bunun direkt değerini düşürerek açalım. Böyle background color HSL. Şimdi burada ne kadar açık bu? Evet, baya açık. Buraya geldik. Şu %100'ü, pardon, şu %67'yi sondaki değerde, yanlış hatırlıyorum. 75 yapsak olmadı. 90 yapsak 95. Evet, tamam. Şimdi bulduk. 95 yaptık bu değeri. Oldu. Yazı rengi de red oluyor. Bakın şu. Tamam mı? Şimdi bunun böyle direkt hazır olması tabii ki hiçbir işimize yaramaz. Bu hata koşulları gerçekleştiği zaman olmalı bizim için. Zaten şu anda bu formu, bakın şuraya gelelim. Tarayıcının kendi varsayılan özellikleriyle HTML'de bir şeyleri devreye sokarak zaten form doğrulamayı birazcık başlatmış olabiliriz. Geliyoruz buraya. Input'un içine şu e-mail'e required diyoruz. Tamam mı? Bakın bu artık zorunlu. Bakın tıkladığım zaman ne diyor? Lütfen bu alanı doldurun diyor. Gördünüz mü? Artık bu formu zaten gönderemeyiz. Artı şuraya geldik. Bakın şurada input'ta type email dedik ya. Bu ifadeden dolayı bakın şimdi ben buraya geldim. Gsindar eti koymadım, tamam mı? Bakın tıklıyorum. Lütfen diyor bir e-mail adresi girin. Gördünüz mü? Ya da buraya işte şunu koyuyorum. Hashtag bu
ya da işte sadece doğrusunu yapana kadar sizi zorluyor. Şimdi gelelim JavaScript ile form validasyonumuzu nasıl yapacağız? Buna bakalım. Şimdi burada gelelim JavaScript'e geçmeden şurada form'a class vermişiz ama bir ID verelim. Eski usule uygun olsun. Class form ID form dedik. Şimdi burada gelelim arkadaşlar. Script.js'imizi açalım. Buraya gelelim. Kontrol yapalım çalışıyor mu diye. Güzel. Hemen buradan bir açalım, bir konsolu refresh edelim. Tamam, yazımız geliyor. Şu anda script dosyamızı tanıyor browser. Şimdi burada hemen başlayalım. Az önce bize şimdi neler lazım? Hangi DOM öğelerine ulaşmamız gerekiyor? Bir kere form'a ulaşmamız gerekiyor. Ardından şu input'a ulaşmamız gerekiyor. Nerede input? Şurada ID email. Buna buradan bu şekilde ulaşabiliriz input'a. Ardından bir de neye ulaşmamız gerekiyor? Şu yazıyı yazdık ya, bakın bu da hata durumunu ortaya çıkacak. Şuradaki strong yani input error hint. Şunu bir alalım. Şimdi bakın gelelim buraya. Const form element diyelim. Document query selector dedik ve burada form, bunu aldık. Const input element dedik. ID input değil. ID email. Hatta şunu şöyle yazalım. Email input. Bu daha doğru. Email ID'sinden orayı da yakaladık. Const error message elementi diyelim. O da document query selector input error hint olsun. Güzel. Şimdi bakalım doğru çekmiş miyiz dosyalarımızı? Şöyle bir email regex önerdi Copilot bu arada. Bunu şöyle bir versin. Kullanacağız zaten. Şimdi gelelim burada formal.add event listener bir form işlemi olduğu için submit kullanıyoruz. Event'i yakalıyoruz. Hadi buraya event yazayım uzun uzun ve yapımıza başlıyoruz. Şimdi burada event prevent default, evet bunu kullanıyoruz. Varsayılan olarak şuna tıkladığınız zaman sayfayı sıfırlar, yeniler. Fakat ancak bu bakın şu an çalışmıyor. Bunun da sebebi şu. Hemen onu da düzeltelim. Index.html, bakın şurada yazdığımız şu type email var ya ve required bölümü. Bakın şimdi görüyor musunuz? Required'ı buradan kaldırdığım anda artık JavaScript devreye girdi. Artık kendini yenilemiyor. Az önce okumuyordu. Önce HTML kendi validasyonunu uyguluyor. Ama tamamen kapatmak için de geliyoruz şuraya. No validate yazıyoruz. Şu anda tamamen kendimizi JavaScript'te bırakmış olduk. Şimdi şuna bir değineyim lafı açılmışken. Form doğrulamayı HTML tarafıyla yapmakla veya JavaScript tarafında yapmak arasında güvenlik açısından herhangi bir fark yok. Tamam, bunu söyleyeyim. Hiçbir zaman kullanıcıdan gelen veriye, browser'dan veriye backend tarafında güvenemeyiz. O yüzden de zaten backend tarafında biz en son ZOT kullanırız. Hani doğrulama olarak orada bir doğrulamadan, validasyondan daha geçiririz. Çünkü kişi tarayıcı üzerinden konsolu açar. HTML üzerinden de sizin yaptığınız güvenlik önlemlerini devre dışı bırakabilir. Ama aynısını JavaScript üzerinden de yapabilir. Çünkü JavaScript de aynı zamanda tarayıcıda zaten indirilmiş oluyor. O yüzden işte bu form doğrulamayı sadece HTML tarafında yapmak kötü bir şey değil. Ki çok da kolay yani. Şu an bunları hiç JavaScript tarafında yazmamış olurduk. Tabii ki JavaScript bize daha özelleştirilmiş form geri bildirimleri vermemizi sağlıyor. Anlık change eventi, input eventi gibi eventleri kullandığımız zaman kullanıcı anlık bastığında anlık form doğrulama, hani harf bastığı anda sorgulayabiliyoruz. Tabii ki böyle faydaları var. Şimdi devam edelim. Event prevent default dedik. Şimdi burada const email value trim öneriyor. Doğru. Tamam. Bu da şu işe yarıyor. Normalde bize e-maili yazanlar, hatta bir dakika şunu şuradan bir kaldıralım. Hatta şu class'ı komple silelim. Otomatik olarak ekleyeceğiz çünkü. Bakın burada şu valid email required varsayılan olarak gözükmemesi lazım. Burada şöyle display none diyelim. Kaybolsun. Güzel. Trim'den önce value göstereyim. Bakın console log email value. Bakın. Buraya şimdi bir şeyler yazıyorum. Bla 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 bla. Formu gönderdim. Bakın konsolda yazıldı. Tamam mı? Şu value, şu tanımladığımız input elementinin içindeki veriyi çeker diyelim. Tamam mı? Şimdi burada trim ne işe yarıyor arkadaşlar? Trim, kullanıcı diyelim ki bize işte mail adresini yazacak. Yanlışlıkla bir space'e bastı. Boşluk bıraktı değil mi? Bunu engelliyor işte. Bu trim o boşlukları kırpıyor. Bunu mutlaka her zaman kullanın ki zaten artık çok az kişi, ben de dahil, bu şekilde form validasyon yapmıyoruz. Bu tip DOM'a erişmiyoruz. Hepsini artık kütüphaneleriyle kullanıyoruz. Bu proje küçük bir proje olduğu için şu an böyle bunu öğretme amaçlı ben de kullanıyorum ama ileride göreceksiniz bu kadar artık tekerleği baştan icat etmiyoruz. Ama tabii ki bunları öğrenmemeniz gerektiği anlamına gelmiyor. CSS'i doğru düzgün öğrenmeden lütfen herhangi bir UI kütüphanesi, JavaScript'i düzgün öğrenmeden herhangi bir React Vue gibi framework vesaire öğrenmeyin. Bu tuzağa düşmeyin. En az 6 ay, 1 sene bu temeller üzerine projeler geliştirin. Bu da küçük bir tavsiye olsun. Hani dinlersiniz dinlemezsiniz tabii ki karar size ait. Şimdi buraya geldik. Email value aldık. Şimdi burada şu const email regex'imizi de şuraya içeriye alalım. Burada şimdi Copilot öneri yapıyordu. Ben Copilot'la yapmak istemiyorum. Tamamlamaları kapat diyoruz. Tamam, disable completions. Ben kendim yazmak istiyorum. Özledim. JavaScript yazmayı özledim. Şimdi buraya geldik. Önce email value'nun olmadığı bir senaryo halledelim. Yani if not email value dedik. Bu durumda error message elementimize text content'ine gel şunu yaz. Valid email required. Güzel. Bu arada şunu şurada yazmamıza hiç gerek yok. Şunu şuradan yazmıştık ya, bakın strong'un içine. Şu kısmı şuradan silebiliriz. Valid email required yazdık. Şimdi bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Kullanıcı buraya bir şey girmeden formumuzu göndermeye çalışmış. Şimdi bu yazı geldi. JavaScript bunu buraya yazdırdı. Ancak biz şey istiyoruz. Şuradaki border'ın kırmızı olmasını ve background'ın kırmızı
kırmızı olmasını istiyoruz. Onun için de burada bir error elementi tanımlamıştık. Stilimize bakalım. Neydi? Hemen email input error. Email input error. Hemen gelelim. Email input element class list add ve buraya email input error. Burada bakın nokta koymanıza gerek yok. Koymayın daha doğrusu hata alırsınız. Kabul olmaz. Bu şekilde email input error'u koyduk. Bastım. Görüyor musunuz? Bakın tekrar yapalım. Formumuzu göndermeye çalışıyorum. Çalıştım. Hem yazımız geldi hem de background rengimiz. Şimdi bir de şu senaryoyu devreye sokmamız gerekiyor. Kullanıcı işte gsindar et şu şekilde et kullanmadı diyelim ya da işte şu. Bu senaryo devreye sokmak için de bu sefer aşağı iniyoruz. Şimdi diyelim ki burada bir sorun yok. Bir şeyler yazıldı. Bu bloğu JavaScript atladı. Şimdi geldik ikinci bloğumuza. If email regex dot test email value. Tamam mı? Şu email value'yu bunun içine verdik. Burada test edecek regex'imizi, şu verdiğimizi. Eğer olumsuz bir durum varsa ünlemi koydum. Buraya geldik. Buradaki durum yine geçerli. Ancak buraya bu sefer şuraya, şu mesaja aynısını yazmayalım. Diyelim ki invalid email format diyelim. Farklı bir mesaj olsun. Ve buraya da return diyelim. Şimdi burada, bu arada buradaki return'lerin anlamını söyleyeyim. Eğer buradaki olumsuz koşulları sağlayan bir durum varsa return. Yani buradan aşağısına artık JavaScript okumaz. Çalışmayı durdurur. Yani gereksiz yere performans kaybına gerek yok. Early return deniyor buna. Erkenden durduruyoruz. Burada da aynısını yaptık. Şimdi gelelim bakalım buraya. Invalid email format dedi. Evet. Çünkü arada et yok. Silelim. Bakın boşken denedim. Valid email required dedi. Ancak buraya geldim. İşte et yerine yanlışlıkla şunu koydum. Tıkladım. Invalid email format dedi. Yalnız bir şey dikkatinizi çektim. Bakın şu anda kullanıcı deneyimi açısından bir sıkıntı var. Şimdi bakın şuna tıklıyorum. Bakın işlem çalıştı. Evet. Ama hani imleç yanıp sönmüyor. İstiyorum ki şuraya içeriye girsin. Yani ben şuraya tıkladıktan sonra bir daha buraya girip mouse'la tıklamayayım. Şu kendiliğinden aktif olsun. Ben direkt yazmaya başlayayım. Onun için de şunu yapıyoruz. Geliyoruz. Email input element dot focus diyoruz. Aynısını buraya da yapalım. Şimdi bakın tıkladım. Gördünüz mü? Yanıp sönüyor. Ya da yanlış olduğunda hatamı düzeltmek için tekrar aktif olacak. Hemen yanlış bir e-mail girelim. Gönderdim. Bakın hop aktif oldu. Hemen girip düzenlemeye başlayabiliyorum. Bunu da eklemiş olduk. Şimdi iki tane olumsuz durumu değerlendirdik. Şimdi artık geldi olumlu durumu değerlendirmeye. Her şey geçerliyse önce bir konsola bilgi yazdıralım. Form successfully submitted diyelim. Ardından email input .value bir sıfırlansın. Hani şuraya yazılanlar silinsin. Değil mi? Gereksiz çünkü form gönderildi. Orada tekrar durmasına gerek yok. Şöyle yine temiz bir sayfa açsın. Yine şuradaki email error çıkıyordu ya hani şu hata yazısı kaybolsun. Error message l.text content bunu da sıfırlıyoruz. Ve aynı zamanda şuraya ne eklemiştik az önce? Error class'ını eklemiştik değil mi? Şu kırmızılıklar gözüksün diye. Bu sefer bu class'ı yani şurada eklediğimiz class var ya bu class'ı artık remove etmemiz gerekiyor. Kaldırmamız gerekiyor. Email input l class list remove diyoruz ve email input error class'ını kaldırıyoruz. Bakalım şimdi hata var. Kırmızıya döndük. Geçerli bir mail girdim. Her şey tekrar sıfırlandı. Şu anda tamamen oldu. Şimdi görünürde bu proje tamamlanmış gözüküyor değil mi? Özellikle error mesajı vesaire. Fakat ya yaptığımız projeyi bir görme engelli ekran okuyucuyla kullanıyorsa yine burada erişilebilirliğe denk geliyoruz ve inanılmaz önemli bir konudur web geliştirmede. Backend developer olup da frontend yazan insanların göz ardı ettiğini biliyorum ama maalesef frontend developer olan birçok kişi de bu erişilebilirlik konusunu çok göz ardı ediyor. Yazdığı kodun bu kısımlarını çok da fazla önemsemiyor ve kullandığı UI kütüphanesine tamamen sırtını yaslamış. En ufak bir ekran okuyucu testi yapmıyor ve bu durum beni çok üzüyor. Türkiye'deki bu engelli insanlara karşı bakışımız maalesef yeterli seviyede değil. Bunu işte kaldırımlara park edilen arabalardan, işte görme engellilerin yürümesi için yapılan o sarı şeritlere yapılan saygısızlıklardan vesaire birçok şeyden görebilirsiniz. Bu durum emin olun web geliştirmede de geçerli. Siz bu insanlardan olmayın. Lütfen yazdığınız kodu erişilebilirlik standartlarına elinizden geldiğince çekmeye çalışın. Çünkü engellilik durumu 0 ve 1 değildir. Hani ya engelli doğarsın, engelli doğmazsın değil olay. Şu anda diyelim ki bir uygulama yazdınız. 50 yaşında bir kişi sizin uygulamanızı kullanıyor. Bu kişi 10-15 sene sonra görme kaybı yaşayabilir ve ekran okuyucu kullanmaya geçebilir. Yani bu engellilik sonradan edinilen bir şey aslında ve bunu anlatmamız gerekiyor. Ben de bu videoyla başlamış olayım. Bu konuyla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Avrupa'da, Amerika'da bu konu çok önemsenirken ülkemizde çok göz ardı ediliyor. Hatta dediğim gibi title'ına senior bilmem nerede senior developer yazan insanların bile
bunun umurunda olmadığını gördüm. Dediğim gibi siz bunlardan olmayın. Ayrıca bu konu için detaylı konuşuruz bir gün tekrar. Şimdi bir voice over açacağım Mac'imde, ekran okuyucu. Ancak size ses inşallah gelir. Onun sesini şu an veremem çünkü. Voice over'ı açıyorum. Sesi fullledim. Duyarsınız diye düşünüyorum. Şimdi voice over'ı açtım. Sayfamı yeniledim. Tamam mı? Şimdi bakın şu an H1 tagindeyim. Burada bakın heading level 1 stay updated. Okudu. Ekran okuyucu okudu. Tamam mı? Aşağı iniyorum. 60,000 plus product managers receiving monthly updates on. Evet, ekran okuyucu okudu. Devam ediyorum. List 3 items. List 3 items okudu. Şu anda bir listin üzerindesiniz diyor. Web content'in içinde. Girdim. Product discovery and building web matters. One of three. Bakın ilk item. Measuring to ensure updates are a success. 2 of 3. You are Güzel. 2'de 3 ve 3'te 3. Şimdi bakın form kısmına geliyorum. end of list. Email address. Group. Tamam. E-mail adres. On a group. Inside of web content. Tamam. Bakın clickable diyor. Gördünüz mü? E-mail adres clickable. Bu şu anlama geliyor. Label etiketinin ekran okuyuculardaki kullanımında en büyük avantajlarından biri bu. Ekran okuyucu kullanan label taginden dolayı gelip işte Mac'te CTRL alt space'e bastığı anda bakın nereye girdi gördünüz mü? Girdi. Şimdi bakın buraya geldim. Formu yanlışlıkla enter'a bastım gönderdim. Şimdi bakın görüyor musunuz? Valid email required yazısı geldi uyarı. Şimdi ben bunu görebildiğim için anladım. Peki şimdi bu uygulamayı eğer görme engelli biri kullansaydı ne anlayacaktı? Ne kadar kötü bir deneyim, fark ettiniz mi? Bunun da çözümü şu arkadaşlar. Çok basit bir çözümü var aslında. Geliyorsunuz. Şunu şimdilik kapatalım. Şimdi burada geliyorsunuz. Input'un içine. Buraya aria descript by diyorsunuz. Buraya ne diyelim? Email error diyelim. Sonra ilgili tekste ekran okuyucunun okumasını kullanan kişiye bildirim vermesini istediğimiz tekstin içine geliyoruz. Öncelikle ID olarak az önce verdiğimiz email error'u veriyoruz ve burada da aria leave polite diyoruz. Şimdi bakın bu yaptığımız 3 satır değişiklik bak. Şurada ID ve şunu ekledik. Burada şunu ekledik. Şimdi bir daha kontrol edelim. VoiceOver'ı açıyorum. Evet, şimdi formu tekrar hata vereceği şekilde boş bir şekilde gönderiyorum. Valid email required. Şu anda VoiceOver valid email required diye uyarı verdi. Yani şu anda tamamen bu yaptığımız uygulama artık ekran okuyucuyla kullanan engelli kişiler için de tamamen erişilebilir durumda. Aynı zamanda bizim için de zaten sorun yok. Kaldı ki bu tip ARIA tanımlamaları web sitenizi, web uygulamanızı Google sıralamasında da öne geçirecektir. Çünkü arama motorları sandığınızdan çok daha akıllı çalışıyor ve bu tip detaylara gerçekten dikkat ediyorlar. O yüzden semantik HTML, erişilebilir kod çok önemli. Bunu hep vurgulayacağım. Çok daha güzel örneklerini yapacağız zaten. Şimdi evet bir full ekran yapalım. Şöyle bir bakalım. Güzel. Tekrar bir mobil ekrana geçelim. Zaten bakmıştık. Tamamdır. Şu anda gayet güzel. Bu projeyi de bu şekilde bitirdik. Evet bir projeyi daha bitirdik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydası olmuştur sizlere. Şimdi bir sonraki projede yine HTML, CSS ve JavaScript kullanacağız. Herhangi bir framework kullanmayacağız ama bu seviyenin de bir seviye üstüne çıkacağız yapacağımız projeyle. O yüzden yeni gelecek projeleri kaçırmamak için lütfen kanala abone olun ve bir like atarak beni desteklemeyi unutmayın. Görüşmek üzere.